Herkese merhaba, ben Anya. Burası da benim mutfağım. Yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün Anya'nın mutfağında sizlerle beraber pizza yapacağız. Pizzayı kim sevmez ki, değil mi? Bugün ben size çok güzel bir tarif vereceğim. Böyle herkesin yapabileceği, böyle saatlerce hamurla uğraşmak yok. Ay bu hamuru nasıl açacağım, nasıl yuvarlak şekle getireceğim, bunu da düşünmek yok. Herkes yapabilecek. O zaman hamur hazırlamaya geçebiliriz. Şimdi hamurumuzu unu elemekle başlayalım. Unumuzu eliyoruz. Unumuzu eledik. Ondan sonra burada 2 tatlı kaşığı şekerle 1 tatlı kaşığı tuz var. Onları da ekliyorum. Burada da 1 paket kuru mayam var. Onu da kuru malzemelerle birlikte alıyoruz ve kuru malzemeleri birbirine karıştırıyoruz. Eşit dağılsın diye. Bu sırada çırpıcı kullanıyorum. Daha kolay oluyor. Evet, kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra suyumuzu ekleyelim. Burada 300 mililitre ılık suyum var. Onu böyle kontrollü bir şekilde şöyle yapalım. Karıştırarak ekliyoruz. Ben ilk önce hamuru kaşıkla karıştıracağım. Ondan sonra elle yoğurmaya başlayacağım. Hamur daha kolay toparlanıyor bu şekilde. Hani size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani bana bayağı kolaylık sağlıyor. Bir de unutmadan üzerine şöyle zeytinyağı gezdireceğim. Yani 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Karıştıracağım. Artık kaşıkla karıştırmaya zorlandığım anda da elle yoğurmaya başlayacağım. Şimdi ben hamuru burada iyice toparlarım. Ondan sonra artık tezgaha geçerim ve tezgahta yoğuracağım. Çünkü pizza hamuru en az 10 dakika yoğrulması gerekiyor. Şimdi hamurumuz artık istediğimiz kıvama geldi. Bayağı bir 8-9 dakika yoğuruyorum. Hamura bakar mısınız? Oyun hamuru gibi oldu resmen. Bu hamurla her şey yapabilirsiniz artık. Böyle yumuşak. Dokusu böyle çok pürüzsüz. Ve elastik dediğim gibi. Şimdi hamuru artık kenara alacağız mayalanması için. Şöyle bir borcam da mayalayacağım. Üzerine de streç çekelim ki üstü kurumasın. 1-1,5 saat kadar mayalanacak bu hamur. Ya 2 saati bile bulabilir. Evet, ben fırın içine koyacağım hamurumu mayalanması için. Bu arada da sos hazırlığına geçeriz. Şimdi pizza sosunu hazırlamaya başlarken domates kullanacağız.
Yani eğer domates sosu kullanılıyor ama eğer yaz aylarındaysanız siz taze domates kullanın. Daha böyle canlı olur. Rengi de, kokusu da, lezzeti de. Biz Kasım ayında olduğumuz için ben kışlık domateslerimden çıkardım. Ben böyle bu şekilde kesip buzluğa atıyorum. Hiç kaynatmadan. Taze gibi oluyor. Domateslerimi blenderla çekeceğim. Püre haline getireceğim. Sosunun içine şöyle 2 büyük diş sarımsak ekliyorum. Hep beraber çekeceğim. Bir de taze fesleğenim var. Taze fesleğen biliyorsunuz İtalyan pizzaların ve vazgeçilmezidir. Yani sizin taze fesleğeniz yoksa kuru fesleğen de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu 3 malzemeyi çekiyorum. İyice püre haline getireceğim. Ondan sonra da sosumuzu diğer malzemelerle buluşturup kaynatmaya geçeceğiz. Çekiyoruz. Şimdi sosumuzu çektik. Domates, sarımsak ve taze fesleğen yaprakları bu şekilde geldi. Şimdi tencereye aktarıp kaynatmaya başlayacağız. Şimdi tenceremizi ocağa aldık. Tenceremizin içine hazırladığımız domates karışımını ekliyoruz. Bunu ilk etapta bir kaynamasını bekleyelim. Hafif fokurdamaya başladıktan sonra da diğer malzemeleri eklemeye başlayacağız teker teker. Malzemeleri de bu arada ben böyle malzemeleri saymadım ama malzemeleri videonun altında açıklama kısmına eklemiş olacağım. Yani daha kolay olur sizin için. Açıklamayı açtıktan sonra zaten bütün hem hamur malzemeleri hem sos malzemelerini gramajlarla bulabileceksiniz. Şimdi bu sosun kaynamasını bekleyeceğiz. Fokurdamaya başladıktan sonra diğer işlemlere geçeriz. Şimdi sosumuz böyle yanlardan kaynamaya başladı hafiften. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Fesleğenle sarımsak güzel aroma veriyor. Şimdi sırayla diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Burada 1,5 yemek kaşığı toz şekerim var. Onu ekliyorum. Karıştıralım. Şimdi burada biraz daha fazla renk vermesi için 1 yemek kaşığı domates salçası kullanacağım. Salçayı da iyice sosa yediriyoruz. Ondan sonra tuz, karabiberimizi de ekleyelim. Tuz ve altını kısalım biraz. Karabiberi de. Ben karabiberi her zaman taze çekilmiş kullanıyorum. Böyle aroması tam açılmış oluyor. Evet, bu kadar yeterli. Karıştıralım. Çok güzel kokuyor. Evet, şimdi baharatlarını da ekleyelim. Burada bir tatlı kaşığı toz biberim ve 2 tatlı kaşığı kadar da kekik var. Kekik de domates sosuna çok güzel yakışıyor. O yüzden ben bolca ekliyorum. Siz eğer taze domates kullanırsanız muhtemelen sosunuz biraz daha cıvık olur ve daha fazla kaynatmanız gerekir. Benim sosum şimdiden böyle çok cıvık değil. O yüzden ben çok fazla bir 10 dakika kadar kaynatırım düşünüyorum. Çünkü çok cıvık değil dediğim gibi. Evet. Şimdi bir malzememiz daha var. İtalyanların sosta kullandıkları balzamik sirke olur. Ama biz balzamik sirke kullanmıyoruz. Elma sirkesi kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyorum.
sosların sırrıdır sirke. Böyle güzel sosu açar. Ve en sonda şöyle bir zeytinyağı gezdirelim. 2 yemek kaşığı kadar. Karıştıralım. Ve bu sosu böyle kendi haline bırakıyorum. En kısık ateşe aldım. Biraz daha katılaşsın istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sosumuz artık istediğimiz kıvama geldi. Bayağı suyu gitti ve böyle bu şekilde tam pizzaya sürülecek şekilde kıvamı çok güzel. Kıvamı çok güzel. Kokusunu anlatamam size. Keşke kokusunu da duyabilseniz, hissedebilseniz. Çok güzel kokuyor. Evet, şimdi sosu bir kenara soğumaya bırakıyoruz ve hamuru bekleyeceğiz. Hamur mayalandıktan sonra diğer işlemleri de geçeriz. Şimdi hamurumuzu mayaladık. 1,5 saat, ortalama 1,5 saat geçti ve hamurumuz ne şekle geldi gördünüz mü? Küçücük bir hamurdan kocaman bir şeye dönüştü. Şöyle alalım. Şimdi hamurun havasını alacağız ve 2 parçaya böleceğiz. Çünkü bu hamurdan 2 tane pizza çıkıyor. O yüzden 2'ye bölüp tekrar bir tane mayalama daha yapacağız. Çift mayalama oluyor. İkinci mayalama ama daha kısa, yarım saat kadar olur. Ve artık ikinci mayalamadan sonra hamurumuzu tepsiye açmaya geçeceğiz. Şimdi üzerine şöyle çok az bir un serptim. Hamurun havasını alacağız şöyle. Şöyle yanlardan içe doğru toparlayıp şu şekilde çevirerek hamuru tekrar yuvarlak şekle getirdik. Şimdi bu yuvarlak hamurumuzu 2 eşit parçaya bölelim. Şu şekilde. Ve yine 2 parçayı da 2 ayrı bezi haline getirdikten sonra şimdi bunu da yapalım. Dediğim gibi bunları tekrardan yarım saat bir mayalandıracağız. Şöyle ben yine borcam kullanacağım. Bu sefer borcamın tabanına zeytinyağı sürüyorum. Bezelerimi buraya bırakıyorum. Ve üstlerine de hafiften yağ süreceğim. Şöyle. Üzerine streç çekip bekleteceğiz. Ve yarım saat sonra artık tepside pizza haline getireceğiz hamurlarımızı. Şimdi ikinci mayalamadan sonra hamurumuz da bu şekilde yine çok güzel kabardı. Artık hamuru tepsiye alacağız. Ve şekil vermeye başlayacağız. Ondan sonra da sosla devam ederiz. Tepsimizi alalım. Ben şöyle yuvarlak bir baklava tepsisi kullanıyorum. Şu an elimde olan bu. İlk önce tabanına zeytinyağı sürelim.
ortasına bırakıyorum. Ve hiç merdaneye gerek yok. Böyle ellerimle ortadan kenarlarına doğru açacağım. Bu işlem çok kolay bir işlem. Zaten hamurumuz böyle yumuşak ve elastik olduğu için çabucak açılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben bu pizzayı bugün sade, peynirli margarita yapmak istiyorum. Çünkü bizim en sevdiğimiz pizzadır margarita. Ama siz istediğiniz şekilde, istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Şimdi ben sosumu söyleyeyim. Şurada kaşar peynir rendesi var. İlk önce kaşar peynir serpiştireceğim bolca. Koyduk. Burada da mozzarella rendesi var. Onu da kaşar üzerine ekliyorum. Pizzamız bu şekilde fırına girmeye de hazır. Pizzamızı fırına atmadan önce şöyle üzerine hafif zeytinyağı gezdiriyorum. Ve fırını orta tarafa yerleştiriyorum. Şimdi 25 dakika geçti. Artık pizzamızı fırından alabiliriz. Bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Fırından çıktı pizzamız. Şimdi artık dilimleyeceğiz ama ilk önce ben şöyle fesleğen yaprağıyla süslemek isterim. Fesleğen pizzanın üzerinde de hem güzel görsel olarak hem de çok lezzet katar. Dilimlemeye geçelim. Şimdi tabii kenarlarını tepsi olduğu için kenarları roller bıçakla kesilmedi. Ben şöyle bıçakla yardım edeyim. Evet şöyle. Şimdi bakalım. Bu şekilde çok güzel bir dilim. Altını da göstermek istiyorum. Altı da gayet pişti. Yani 25 dakika gayet yeterli. Pizzamızı dilimledik. Pizzamız hazır. Evet, ben pizzamı servis tabağına aldım. Böyle bir görüntüsü var. Bence çok hoş. Çok güzel görünüyor. Tarifim bu kadardı. Umarım size faydalı olmuşumdur. Tarifimi denerseniz yorum yazmayı da unutmayın. Videonun altındaki yorumlara. Bu kadar. Tarifim bu kadardı. Umarım beğendiniz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sonraki videolarımda da görüşmek üzere.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu da açarsanız böylece hiçbir videomu kaçırmazsınız. Görüşürüz. Güle güle.